Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok şık, çok zarif bir çantayı öreceğiz hep birlikte. Çantamız boy olarak 33, en olarak da 38 santimetre boyunda. Toplamda 400 gram kadar ip kullandım. Çok az bir kırmızı ipe ihtiyacım oldu. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çantamız bu şekilde. Çanta sapını bu şekilde diktim. Ama sizler iç kısma da dikebilirsiniz. Onun da şöyle dikilmemiş bir vaziyette görselini paylaştım. Artık o sizin zevkinize kalmış bir şey. Umarım beğenirsiniz, severek örersiniz. Çantamızı örmeye geçebiliriz. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce internette gördüğüm bir çanta modelini öreceğiz hep birlikte. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle iki renkten oluşuyor. Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben ana renk olarak şöyle kese kağıdı rengini seçtim. Diğer renge çok az gidiyor arkadaşlar. Burada çok büyük gözüktüğüne bakmayın. Çok az, şöyle iki sıra kullanacağımız bir renge ihtiyacımız var. Bunun yanında çanta sapı şöyle, bu 70 santimetre uzunluğunda bir deri sap ve şöyle yine bir aparatımız var. Çantamızda kullanmak için. Şu kenarlara dikeceğiz bunu da. Şimdi arkadaşlar çantanın ölçülerini ben size şu an veremeyeceğim ama videonun başında ölçülerini vereceğim. Şimdi öncelikle çantamızı örmek için şöyle ben 3,5 milim tığ kullandım. Şöyle örgümüzü örmeye şu ana rengimizle başlıyoruz. Bunun için toplamda 50 adet zincir çekiyoruz. ...50 adet zincirimizi çekelim. Şimdi 50 adet dedim ama siz dilerseniz, şimdi ölçüyü veremediğim için 55 de yapabilirsiniz. Videonun başında size söyleyeceğim zaten. Evet, 50 adet zincirimizi çektik. Şimdi 49. zincire şu şekilde sık iğne örüyoruz. Yanındakine yine sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar, yani şu başlangıç yerine kadar bu şekilde sık iğne olarak örelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Son zincirimize şu şekilde 1
1 2 ve 3 adet sık iğne örüyoruz son zincirimize. Daha sonra yine karşı tarafa geçiyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şu ipi de arada yürütelim. Örmüş olduğumuz sık iğnelerin karşı tarafına yine aynı şekilde sık iğne örerek sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Örgümüzün arka kısmına geçiyoruz. Örgümüzün arka kısmında bakın sık iğnemize şöyle ikisini birden almıyoruz. Sadece ön ilmeği örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sadece ön ilmeklerden, dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Arka kısımda sadece şu ön ilmeği, tek kanadı örüyoruz. Bakın. Örgümüzün arka kısmında sadece tek ilmekleri örerek sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde yine şu sıramızda şu artırma yaptığımız yere kadar örelim. Evet, örgümüzün şu artırma yaptığımız yere geldik. Bakın şu köşede 3 adet artırma yapmıştık. Sık iğne yapmıştık. Şimdi bu 3 tane artırma yaptığımız sık iğnenin tepesine ikişer adet sık iğne örüyoruz. Yine bakın tek ilmekten alıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine 2 adet sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane artırma yapmış oluyoruz. Şu köşede örmüş olduğumuz 3 sık iğnenin tepesine ikişer adet sık iğne ördük. Bundan sonra yine aynı örgümüze her sık iğnenin bakın tek kanadını alıp örerek sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka tarafındayız. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi örgümüzün bakın ön yüzündeyiz. Ön yüzünde şöyle bir çizgi oluştu. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi burada bir zincir çektikten sonra normal sık iğnemizi örüyoruz. Arka tarafta tek almıştık. Burada çift alıp şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün ön tarafındayız. Her sık iğneye bir sık iğne örerek şu artırma yaptığımız yere kadar örelim. Artırma yaptığımız yere geldik arkadaşlar. Burada bakın çift batmıştık. İlk çift battığımız sık iğnenin tepesine yine bir artırma yapıyoruz. Yani çift batıyoruz. Onun yanındakine tek. Yine ikinci artırdığımız sık iğnenin üzerine çift.
Onun yanındakine tek. Yine üçüncü artırmış olduğumuz sık iğnenin tepesine de çift batıyoruz. Yani bir çift bir tek olarak 3 tane artırma yapıyoruz. Daha sonra artırmamızı yaptıktan sonra sıra sonuna kadar yine normal sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi örgümüzün bakın arka tarafındayız. Arka tarafında sadece ön ilmeğimizi örüyoruz. Ön ilmekten örüyoruz. Bu şekilde örgümüzün ön tarafında da sık iğnemizi tek değil, yani normal sık iğne örüyoruz. Sadece arka kısmında tek ilmekten alıyoruz. Bu şekilde yine şu artırma yaptığımız yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, artırma yaptığımız yere geldik. Burada yine ilk artırmış olduğumuz sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne örüyoruz. Yanındakine bir sık iğne, onun yanındakine yine bir sık iğne, ikinci artırdığımız sık iğnenin tepesine tekrar 2 adet sık iğne örüyoruz. Onun yanındakine bir sık iğne, tekrar bir sık iğne, üçüncü, bakın bu üçüncü artırma yaptığımız sık iğne, bunun tepesine de yine 2 adet sık iğne örüyoruz. Yine 3 adet artırma yaptık. Bu şekilde tekrar örgümüzün arka tarafındayız. Sadece ön ilmekleri örüyoruz. Şimdi burada 3 tane artırma yaptık yine dediğim gibi. Şu an 4 sıra ördük. 4. sıramızı ördük. Şimdi bu artırmalarda artırmayı yaptık. 2 sık iğne ördük. Tekrar artırma yaptık. 6 sık iğne yaptık. 6 tane sık iğne örüyoruz. Tekrar çift batıyoruz. 6 sık iğne örüyoruz. Bir çift batana kadar artırmalarımıza devam ediyoruz. Yani toplamda 8 sıra olana kadar artırmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 8 sıra olana kadar bu 3'er tane artırmalarımıza devam ediyoruz. Örgümüzün ön tarafında sık iğnelerimizi normal sık iğne alıyoruz. Örgümüzün arka kısımlarında da ilmeklerimizin sadece ön ilmeğinden örerek örgümüze devam ediyoruz. 8 sıra olana kadar artırmamızı yapalım, tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 8 sıra ördük, artırmalarımızı yaptık. Artırma artık bundan sonra yapmayacağız. Şimdi bundan sonra hiç artırma yapmadan ön yüzümüzde normal sık iğnemizi öreceğiz. Örgümüzün arka kısmında da yine ilmeğin ön kısmından örerek örmeye devam edeceğiz.
Toplamda ilk başladığımız sıradan itibaren sayarak 32 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 32 sıra ördük. İlk baştan itibaren saydığımızda toplamda 32 sıra ördük. Şimdi diğer rengimize geçmek için son ilmeğimizi şu şekilde alıp diğer rengimize geçiyoruz. Kırmızı rengimize, siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Daha sonra bir zincir çekip tekrar artık örgümüzün düz tarafındayız. Normal sık iğnemizi örüyoruz. Şu ipi de arasında yürütüyoruz. Çantamızın yarı kısmını örmüş olduk. Bu şekilde. Kırmızı ipimizi sıra sonuna kadar, şuraya kadar örelim arkadaşlar. Normal sık iğne örerek sıra sonuna kadar kırmızı ipimizi örelim. Evet arkadaşlar, çantamızın ilk parçasını ördük, yani yarısını ördük. Aynı parçadan bir adet daha örüyoruz. Aynı sayılarda olmasına özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü birleştirirken sorun yaşamayalım. O yüzden dikkatlice aynısından bir adet daha örelim. Evet, aynısından bir adet daha ördüm arkadaşlar. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Bunun için son ördüğüm şu kırmızı ipimi koparmadım. Şimdi karşılıklı olarak şuradan şöyle başlayarak birleştirmeye geçelim. Şöyle ipimi koparmamıştım son ördüğüm parçada. İkisini şöyle birleştirdikten sonra şu iç kısımdaki ilmeklerden şöyle ipimizi geçirerek bir bundan bir karşı taraftan iç ilmekleri alıyoruz arkadaşlar. İç kısma gelen ilmekleri alaraktan birleştiriyoruz. Örgümüzü ne sık ne gevşek, yani tam ayarında yapalım. Çantamızı kasmayalım. Şu şekilde bakın. Bir iki tane daha göstereyim. Bakın, ilmeğin şu iç kısmını, karşı tarafında yine iç kısma gelen tarafına tığımızı geçiriyorum. Daha sonra ipi bir ondan bir bundan geçirerek birleştiriyoruz. Bu şekilde çantamızı birleştirmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, çantamızın birleştirmesini yaptık. Burada şu şekilde, daha sonra bu ipleri burada şu şekilde kaybedeceğiz. Örgünüz eğer çok sertse
Çok hafif ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi size ölçülerini de vereceğim. Şöyle 38 en 33 de boy. 38 en 33 boy arkadaşlar. Ben 50 zincirle başlamıştım. Siz dilerseniz 55 zincirde yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın yan aparatı içinde şöyle bu ayrılabiliyor, çıkabiliyor. Ben birini ördüm. Hatta bu da çıkabiliyor. Yan aparatı da örelim. Bunun için bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu halkamızın içine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Pardon. Arkadaşlar biraz önce şunun ipiyle örmüşüm. O yüzden dedim. Şimdi tekrar başladım. Şimdi 6 adet sık iğne yaptıktan sonra halkamıza bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki şu ipi de şöyle şuraya getireyim. Hemen yanındaki sık iğnenin arasına bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne, her sık iğnenin tepesine 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bu şekilde 8 sıra örelim arkadaşlar. Sıra sonunda bir zincir çekiyoruz ve her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Toplamda 8 sıra örelim. Evet, yan aparatımızda ördük arkadaşlar. Şöyle uzunca bir ip bıraktım dikmek için. Şimdi arkadaşlar çantamızı şu şekilde olacak. Bitmiş hali. Şu yan aparatları, şu bakın başlangıç çizgimiz vardı şurada. Buraya şu şekilde dikeceğiz. Diğer parçayı da buraya dikeceğiz. Daha sonra askılarımızı şöyle ister çantanın dışında, isterseniz iç kısmına şu şekilde gözükmeyecek şekilde dikebilirsiniz. Artık o size kalmış bir şey. Şöyle dikerseniz şöyle bitmiş hali de şu şekilde olacak. Şimdi dikeyim. Ondan sonra tekrar bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, çantamızın bitmiş hali bu şekilde. Ben sapını bu şekilde dışına diktim. Siz dilerseniz içine de iç kısma da dikebilirsiniz. Videonun başında öyle bir görsel de paylaşacağım sizinle. Bakın yan aparatları da bu şekilde diktim. Çantamızın bitmiş hali bu. Çok şık, çok güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.